Günaydınlar. Bugünkü konumuz bilim olacak. Bugün bilim konuşacağız ve bilimde neden acaba insanlı bilimin sonuna gelmiş olabiliriz? Bunun üzerine fikirlerimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Çünkü gerçekten böyle bir durum olmuş olabilir. Gerçekten de buna dair bazı veriler de elimizde mevcut. Şimdi arkadaşlar, biz bugünkü bilimi yani deney, gözlem, sürekli kayıt tutalım, deneyler yapalım, farklı ortamlarda deneyler yapalım ve sonucunda da bir karar verelim dediğimiz o deneye dayalı, gözleme dayalı bilimi Francis Bacon'la beraber yapıyoruz. Yani onun getirmiş olduğu tüme varım argümanlarıyla işte kayıt tutulacak, deney yapılacak, sonrasında kanun hakkında karar verilecek vesaire gibi bu yaklaşım tüme varım kuralları Francis Bacon'la geliyor. Francis Bacon bunu yazdığı dönemde, bu tüme varımla ilgili eserini yazdığı dönemde bu hem tabii ki de tepki çekiyor hem de destek görüyor. Fakat o döneme kadar şöyle bir anlayış var. Aristoteles'ten beri gelen bir bilim anlayışı var. Bir mantık anlayışı var ve o şekilde gidiyorlar. Yani tümden gelim diyoruz ya buna biz. Değil mi? Tüme varım, tümden gelim. Ve öyle bir anlayış var ki Francis Bacon'a kadar siz çıkıp da Aristoteles'e aykırı bir fikir sunduğunuz zaman, zıt bir fikir sunduğunuz zaman bilim dünyası sizi resmen aforoz ediyor yani. Sen bilim insanı değilsin, bilimsel konuşmuyorsun falan diyorlar. Çünkü o döneme kadarki bilim anlayışı öyle gelmiş. Francis Bacon'la beraber tüm bilim dünyası değişiyor ve inanılmaz bir sıçrama yaşıyoruz. İşte biz acaba hani sıfırdan başladık. Aristoteles süreci var. Sonra Francis Bacon'la başladık. Günümüze geldik. Acaba bugünden sonra ne olacak? Konusunu işlememiz lazım. Bizim bunu işlememiz lazım. Şimdi geldiğimiz nokta da bu. Buradaki en önemli şey şu. Bildiğiniz üzere fizikte çift yarık deney diye bir şey var. Bakın çok önemli bir deney. Bu deneyden zaten ben de bir fikir edindim ve şöyle bir sonuca vardım. Şimdi biliyorsunuz fizikteki çift yarık deneyinde siz bir fotonu, bir elektronu bir yarıktan gönderiyorsunuz. Dümdüz bir çizgi çiziyor. Sonra iki yarıktan gönderiyorsunuz. Fakat bu durumda da dalga özelliği gösteriyor. Yani fotonu gönderdiğiniz zaman iki yarıktan da geçiyor. Lan diyorsunuz bu niye böyle yapıyor? Bunu bir gözlemleyeyim diyorsunuz. Hangi yarıktan geçiyor falan. Ve bu sefer siz gözlemlediğiniz zaman çok farklı bir davranış sergiliyor. Yani gözlemci etkisi diye bir şey ortaya çıkıyor. Yani biz bir bilimsel çalışmayı, bir deneyi gözlemlediğimizde farklı bir sonuç, gözlemlemediğimizde farklı bir sonuçla karşılaşabiliyoruz. O zaman akla şu soru geliyor. Bu zamana kadarki bilimde acaba biz gözlem yaptık diye mi bilim böyle gözüküyor? Böyle gelişti. Belki de hiç gözlem yapmasaydık bilim çok daha farklı gelişecekti. Değil mi? Çünkü örneği var elimizde. Şöyle düşünün. Mesela yoğunluk neydi? Kütle bölü hacim, değil mi? D eşittir M bölü V. Şimdi acaba biz deney yaptık diye mi, gözlem yaptık diye mi böyle oluyor? Gerçi burada ne kadar deneyden, gözlemden bahsedebiliriz? Hani bu bir tanım esasında. Hani bir şeyin yoğunluğunu kütlesine, yani kütle hacmine bölersen yoğunluğunu bulursun. Tamam. F eşittir M çarpı A. Yani kuvvet eşittir kütle çarpı ivme gibi. Hani baktığımız zaman bu da aslında mantıklı değil mi? Yani bir tanım gereği doğru. Tabii ki de bununla ilgili deney mutlaka yapıyoruz. Fakat benim demek istediğim şey şu. Daha çarpıcı, keskin bir örnek vereyim. 2015 yılında olması lazım. LIGO deneyi yapıldı. Dünyanın en büyük sanırım şeyiydi. Ne derler ona? Kütle çekim gözlem evi. Yani kütle çekim kuvveti var ya. Onu gözlemlemek için kurulmuş bir gözlem evi. Bu gözlem evi bir deney yapıyor. Ve bu deneyde iki tane kara delik birbirlerine yaklaşıyorlar. Bu yaklaşımı gözlemliyorlar. Ve bu iki kara delik birbirlerine yaklaşırken şu sonuca varıyorlar. Kütle, çekim, kuvveti, dalga özelliği gösteriyor. Yani su dalgası gibi özellik gösteriyor. Şöyle düşünün. Siz okyanusta kenarda duruyorsunuz. Su dalgası geliyor sizi kendine doğru çekiyor. Okyanusa doğru çekiyor. Fakat bunu ışık hızında yapıyor. Sürekli gidip geliyor. Sürekli gidip geliyor. Değil mi? Dalga yani denizdeki dalga böyle olur ama bunu ışık hızında yapıyor. Fakat gök cisimlerindeki kütle çekim kuvveti böyle sürekli gidip gelen mi yoksa hani belli bir alana kadar çekim kuvveti var tıpkı mıknatıs gibi. O sürekli çektiği için mi böyle? İşte bunlar artık argümanlar. Burada artık kütle çekim teorileri falan, yer çekim teorisi gibi şeyler ortaya çıkıyor. Yani bu kütle çekim var ama niye var? İşte kimisi ne diyor? İşte gök itimi var diyor. Kimisi kütle sebebiyle yapıyor diyor. Kimisi uzayda bir göçük oluşturuyor bulunduğu alanda. Ne bileyim gibi gibi artık günümüzde farklı teoriler de var. Burası ayrı bir konu. Benim konum o değil. Benim konum şu. Biz çift yarık deneyi
Çift yarık deneyinde şunu gördük. Biz ışığı gözlemlediğimizde farklı bir davranış sergiliyor, gözlemlemediğimizde başka bir davranış sergiliyor. Aynı şey acaba LIGO deneyinde de olmuş olabilir mi? Biz gözlem yaptık diye mi acaba biz kütle çekim dalgasının su gibi bir özellik gösterdiğini, su dalgası gibi daha doğrusu, su dalgası gibi özellik gösterdiğine şahit olduk. Acaba gözlem yapmasak başka bir sonuç mu çıkacaktı? Hatırlarsanız güneş tutulması sırasında bir deney yapılmıştı ve ışık kütle çekim kuvvetine maruz kalmıştı. Acaba biz gözlem yaptık diye mi bu böyle oldu? Biz gözlem yapmasaydık acaba ışık farklı bir davranış mı sergileyecekti? Sorduğum şey bu. Öyleyse şu düşünce ortaya çıkabilir. Öyle değil mi? Biz gözlem yapınca başka bir şey, gözlem yapmayınca başka şeylerle karşılaşabiliriz. Evet, zaten çift yarık deneyi bize bunu gösteriyor. Elimizde bununla ilgili güzel bir örnek var. Bir şey var yani. Destek var. Bu durumda ne yapmak lazım? Şimdi bakın, sıfırdan başladık. Aristoteles'e geldik, Fransız Bacon'a. Fransız Bacon'dan deney gözlemlere buraya kadar geldik. Acaba bilimde bir sonraki sıçrama yapacak olan kişiler biz insanlar değil miyiz? Acaba bunu hazır teknolojide gelişmiş yapay zeka ortaya çıkıyorken acaba yapay zeka bilim araçları mı yapacak? Yani deneyi, gözlemi biz yapmayacağız, onlara bırakacağız. Onlar kendileri yapacaklar ve sonuçları bizle paylaşacaklar. Bakın gelecekte Nobel alacak yapay zeka araçları ortaya çıkabilir. Yani mesela fizik Nobel'i gibi. Mesela çift yarık deneyindeki ışığın o davranışının nedeni bilmiyoruz. Belki de o nedeni bir yapay zeka keşfedecek. Çünkü biz gözlem yapınca böyle oluyor. Belki de şöyle bir laboratuvar kurmamız lazım. Biz bir tane laboratuvar kuracağız. Hiç insan olmayacak. Yapay zeka robotlar koyacağız. Biz insanlar uzaktan bile kontrol etmeyeceğiz, incelemeyeceğiz. Yapay zeka bırakacağız. Diyeceğiz ki git bunu çöz. Yapay zeka gelecek, kendi kendine çözecek bu işi. Acaba bilimde böyle bir sıçrama mı olması gerekiyor? Demek istediğim şey bu. İnsanlı bilimin sonuna gelmiş olabilir miyiz? Kuantum da bunun için geçerli. Değil mi? Ne diyoruz? İşte kuantumda işte bir şey aynı anda hem orada hem burada falan. Garip garip şeylerden bahsediyoruz. Bununla ilgili ayrı bir video gelecek. Belki bu videodan sonra bahsederim. Demek istediğim şeyi anladığınızı düşünüyorum. Gerçekten de bilim acaba bir sıçrama noktası daha mı elde edecek? Hani Aristo, Francis Bacon ve şimdi de yapay zeka. Böyle mi gideceğiz? Ne bileyim yapay zeka matematikçilerin Nobel aldığına mı şahit olacağız? Matematikte Nobel veriyordu değil mi? Biliyorsun Nobel her kategoride verilmiyor. Mesela felsefe, siyaset gibi alanlara sanırım verilmiyordu. Ama mesela fizik Nobel'ini muhtemelen bir yapay zeka alabilir. Ya da yapay zeka destekli bir oluşum alabilir. Demek istediğim şey bu. Yani bilimde acaba insanlı bilimin sonuna gelmiş olabilir miyiz? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten yapay zeka bir sıçrama noktası oluşturacak mı? Gerçekten de biz gözlem yaptığımız için mi acaba fizik kuralları, bildiğimiz her şey böyle çalıştı? Belki de hani ister yaratıcı deyin, ister evrimsel süreç deyin, isterseniz ne diyorsanız deyin yani umurumda değil. Biz buna bilim diyelim. Bilim acaba bir sıçrama noktası mı istiyor bizden yeni bir şey? Yani insanlığın ilerlemesi için yeni bir yöntem mi keşfetmemizi istiyor? Belki de bunu fizikçiler, belki de bunu çift yarık deneyini yaptığımız dönemden beri istiyordu. Böyle bir bilinç vardı. Bizi buraya kadar getirdi. Dedi ki bakın siz artık yapay zeka keşfettiniz. İnsanları şu laboratuvardan çıkarın. Yapay zeka bilim araçları üretin. Onlar gelsin bunu çözsün. Bilim artık onunla ilerleyecek. Çünkü sizin aklınız bazı şeyleri almayı, değil mi? Bazı şeyleri alamıyor. Bazı şeyleri kavrayamıyorsunuz. Yani bir şey aynı anda hem orada hem burada. Bir şey aynı anda hem siyah hem beyaz. Nasıl olabilir? İnsan bunu algılayamaz. Ama yapay zeka bunu algılamakla uğraşmaz. Bununla direkt uğraşır, sorunu çözer. Değil mi? Bunu yapabilir. Belki de bilimin bizi getirmek istediği nokta bu olabilir. İstersen buna yaratıcı etkisi de ki Allah bilimde ilerlemek için böyle bir şey yapıyor de. İstersen yaratıcıya inanmıyorsan ne bileyim işte evrene inanıyorsan evrenin böyle bir şey yaptığına kanaat getirebilirsin. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nedir? Bilimde insanlı bilimin sonuna gelmiş olabilir miyiz? En son raddeye geldik mi? Bundan sonraki süreçte nasıl bir işleyiş göreceğiz? Bilim nasıl daha da ilerleyecek? Özellikle bu lanet olasıca çift yarık deneyinde ki sorunun dikkat ettiyseniz bu ışıkla ilgili kütle çekim şeyinde, deneyinde kara deliklerdeki o kütle çekim kuvvetinin
Su dalgası gibi özellik göstermesi, ışık hızında hareket etmesi gene ayrı bir şey. Gene ışıkla ilgili. Güneş tutulması sırasında ışığın kütle çekimine maruz kalıp yani normalde dümdüz gitmesi gereken ışık şöyle gidiyor, eğiliyor yani bir eğim alıyor. Hep ışıkla ilgili bakın dikkat edin. Aslında şu ışığın sorununu bir çözsek bilimde bir çağ atlayacağız. Değil mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda buluşalım. Lütfen yorumlarda sizler de bir şeyler söyleyin ki yeni fikirler geliştirebilelim. Bilim böyle gelişiyor arkadaşlar. Sen bir şey söyleyeceksin, ben bir şey söyleyeceğim. Saçma da olsa konuşmamız gerekiyor. Bir şeyler ortaya atmamız gerekiyor. Yani bilim dünyasına baktığımız zaman tarihinde ki felsefede de böyledir. Bir sürü saçmalık da var. Ama o saçmalıklardan bir tanesi işte doğru çıkabiliyor ve tutarlı bir yöntem geliştirebiliyoruz. O yüzden lütfen fikirlerinizi paylaşın ki biz de daha iyiye gidebilelim. Belki bir çözüm bulacağız, değil mi? Pekala. Sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da buluşalım. Hoşça kalın.